Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Şöyle orkidelerimizi gösteriyoruz. Tomurcuklar büyüyor. Çiçek açanlarımız var. Evet, şöyle sarı orkidemiz tomurcuklarını büyütüyor. Evet, şu orkidemiz de artık çiçeklerini çıkartmaya başladı. Evet, bakımlarına çok dikkat etmemiz lazım. Bu dönemde özellikle sulamasına çok dikkat etmemiz lazım. Ne fazla sulamalıyız ne az sulamalıyız. Geçen hafta çok sulandığında bir orkidenin ne olduğunu, nasıl olduğunu göstermiştik. Tamamen böceklenmişti. Evet, onun kurtarımını yapmıştık. Bu hafta da tam konuyla alakalı az suladığında ne olur? Bununla alakalı bir orkide kurtaracağız. Evet, şu orkidelerimi gösterdim. Evet, bu orkideyi berbere gitmiştim. Orada gördüm. Dayanamadım. Çok kötü durumdaydı. Kurtarmak istedim. Berber de alabilirsin dedi. Ve bunu ücretsiz bir şekilde aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, toprağı iyice azalmış. Evet, sulamasına dikkat edilmemiş. Üzerinde 2 tane tomurcuğu var. Bakın, şöyle alt tarafını göstermek istiyorum. Şuradan da bir tane dal atmak istemiş ama enerjisi yetmemiş. Bakın, orta noktasında bir tane sünger vardı. Ben biraz çıkarttım. Şöyle göstermek istiyorum bu süngeri. Bu sünger üretim aşamasında koyuluyor. Evet, ilk kök bakımında bu süngeri alıp çıkartmak lazım. Bu sünger tamamen su topluyor ve orta noktayı çürütüyor. Bakın, şöyle suya koyuyorum bu süngeri. Normal bildiğiniz sünger vazifesi yapıyor. Eğer siz bilmezseniz böyle bir sünger olduğunu, sularsınız ve orkidenin orta noktası çürür. Şöyle bakın, gösteriyorum orta noktayı ne hale getirmiş. Tamamen süngerin getirmesi. İlk başta fazla sulanmış ve bu orta noktayı çürütmüş. Şöyle orta noktayı gösteriyorum. Evet, ne hale geldiğini. Bir de susuzluk tabii, sonradan da sulanmamış. Sulanmamak da iyice mahvetmiş kökleri. Evet, şimdi bunun şöyle bakın, süngeri gösteriyorum. Bakın, bildiğiniz suyu toplamış, sıkıyorsunuz, gidiyor. Bakın, bu tip süngerleri almak gerekiyor. Evet, şöyle sıktık ve tam su topluyor. Evet, şöyle kök tarafını göstereyim. Dediğim gibi ilk kök bakımında bu süngerden kurtarmak lazım. Normalde bu mevsimde kök bakımı yapmak, saksı değiştirmek iyi değil ama bu orkide biraz kötü hale gelmiş. Bunun kurtarımıyla alakalı ne yapabiliriz? Ona bakacağız. Evet. Şimdi bu orkidenin ben bakımını yaptım. Son halini göstermek istiyorum. Bakın, şu şekilde. Evet. Kökleri besleyici bir besin hazırladık. Yapraklarımızı temizledik. Yeni bir toprağa diktik. Evet, çiçek dallarını da düzelttik. Ve şu an son görünümü bu şekilde. Hangi bakımları yaptık buna? Nasıl bu seviyeye getirdik? Şimdi onu tarif etmeye başlıyorum. Öncelikle bu orkidenin besine ihtiyacı var. Besinle alakalı daha önce yumurta kabuklarını toz haline getirmiştim. Evet. Buradan bir şöyle tatlı kaşığı bir su bardağına koyuyoruz. Evet. Sonra bakın, portakal kabukları lazım bize. Portakalı şöyle biraz soyuyorum. Portakal kabuklarından. Evet. Portakal kabuklarını soyuyorum şöyle. Bu portakal C vitamini açısından çok önemli. Şu anda vitamine ihtiyacı var bunun. Ara ara farklı vitaminlerle bu orkidemizi desteklememiz gerekiyor. Evet. Şöyle portakal kabuklarını alabildiğimiz kadar alıyorum. Portakalımızı yan tarafa bırakalım. Bunu ince ince bardağımızın içine doğruyoruz. Evet. Yumurta kabuğu tozu ve portakal kabuğu. Mandalina kabuğu da olabilir. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle ince ince doğruyorum. Bunun üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Evet. Sonra soğuması için kenara bırakacağız. Şöyle
sıcak su ilave ediyorum. Bunun soğuması ve hem portakaldaki hem de yumurta kabuğundaki vitaminlerin suya geçmesi için bir yarım saat kenara bırakıyoruz. Sonra bakın orkidemizi şöyle saksısından çıkartıyoruz. İlk yapacağımız, bakın gözle görünür kuruyan kökler varsa bunları alıyoruz. Bakın emin değilseniz kökü kesinlikle kesmeyiniz. Bunu emin olmanın yolu, suyun altına götüreceksiniz, yıkayacaksınız. Eğer yeşillenmişse çürümemiştir. Bakın ben köklerini suladım. Kökleri gayet canlı, yeşillendi. Yapraklarını yıkamadım. Neden yıkamadım? Çünkü yapraklarında bir sıkıntı görmedim. Ama yapraklarını biraz sonraki karışımla temizleyeceğiz. Evet, şöyle dibine bir miktar toprak koyduk. Orkide toprağı koyduk. Orkidemizi tam ortasına yerleştiriyorum. Kökler dışarıdan görünecek şekilde yerleştirmeye gayret gösteriyorum. Evet, orta noktasına koyduk. Şöyle. Şimdi bunu sağlı sollu dengeli bir şekilde orkide toprağıyla dolduracağız. Şöyle. Sağlı sollu dengeli bir şekilde orkide toprağıyla dolduruyoruz. Evet, sıkı bir şekilde dolduruyoruz. Şöyle. Güzelce orkide toprağıyla dolduruyoruz. Sağlı sollu bir şekilde dolduruyoruz. Evet, şöyle iyice aşağılara doğru bastırarak toprak fazla olsun. Orkide toprağımız. Evet, saksıyı güzelce doldurduk. Evet, şöyle gösteriyorum. Sonra bakın bunun sulamasını yaptım. Fıskiyenin altına yapraklarına değdirmeden önce bir ön sulama yaptım. Şimdi hazırladığımız karışımla, besinli karışımla da bir sulayacağız. Öncelikle bu karışım, soğumuş karışımımızı şöyle bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Şöyle karıştırdık güzelce. Süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Ve bunun üstüne tam bunun 2 katı kadar su ilave ediyorum. Normal su ilave ediyorum. Evet, suyumuzu da ilave ettik. Şimdi yuvarlak bir pamuk alıyorum. Bu pamukla bu pamuğu bu karışımda ıslatıyorum. Yapraklarını temizleyeceğiz. Yapraklarında toz, hastalık varsa bu karışımımız bunu engellemiş olacak. Aynı zamanda yaprağından da beslemiş olacağız. Şöyle yapraklarını alttan üstten güzel bir şekilde siliyorum tüm yapraklarını. Bu işlemi yaptıktan sonra bir de kuru pamukla kuruluyorum. Islak bırakmamamız gerekiyor yaprakları. Ve sonra bakın şöyle geri kalan suyu bir kaba koydum. Dış saksısını aldım. Dış saksısının içine koydum. Evet. Ve yapraklarına gelmeyecek şekilde toprağına bu suyu ilave ediyorum. Evet, bu su aşağıda dış saksıda birikmiş olacak. Bir 10 dakika bu suda bekleyecek. Evet. Şu an 10 dakika geçti. Ve şu anda çıkartıyorum. Evet. Şöyle fazlalık suyun akmasını istiyorum. Onun için şöyle kenara bıraktım. Gördüğünüz gibi su dış saksıda kalmış. Dış saksının en büyük tehlikesi bu. Suladıktan sonra eğer dış saksıyı boşaltmazsanız böyle olur. Bakın şu anda boşalttım, temizledim. Evet, suyu da iyice süzüldü. Biraz daha şöyle koyuyorum. Fazlalık sular akması için ve saksımıza alıyoruz. Biraz dışarıda da havadar bir yerde durdurabiliriz. Son halimiz bu şekilde. Gayet güzel oldu. Sizler de bu şekilde susuz kalmış bir orkideyi kurtarabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.